Şöyle bir düşünelim, herkesin ama herkesin inancın akıldan üstün olduğuna inandığı bir çağ. Ve bu çağın ortasında tek başına her şeye meydan okuyan bir düşünür. İşte bu, Orta Çağ'ın belki de en cüretkar, en yanlış anlaşılmış ve en parlak zihninin John Scotus Eriugena'nın hikayesi. Skolastik felsefeyi bilirsiniz. Aklı ve felsefeyi inançla birleştirmeye çalışan o devasa Orta Çağ geleneği. Peki, bu geleneğin ilk ve belki de en özgün isminin kim olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cevap vermeden önce duraksamanız çok normal. Çünkü tarihin en önemli entelektüel dönemeçlerinden birini başlatan bu isim ne yazık ki çok uzun bir süre adeta tarihten silindi. Ve bu kesinlikle sizin hatanız değil. Tam tersine bu durum Eriugena'nın fikirlerinin kendi çağı için ne kadar devrimci ve ne kadar ileride olduğunun en büyük kanıtı. O zaman hadi bu unutulmuş dehayı daha yakından tanıyalım. 9. yüzyılda yaşamış İrlandalı bir ilahiyatçı ve filozof olan John Scotus Eriugena, kendisinden yüzlerce yıl sonra ortaya atılacak fikirleri öngören inanılmaz parlak bir zihindi. Peki ama onu bu kadar özel ve aynı zamanda bu kadar tehlikeli kılan neydi? Eriugena'nın sahneye çıktığı 9. yüzyıl Avrupa'sını bir an gözümüzde canlandıralım mı? Felsefi tartışmaların hepsi tek bir eksen etrafında dönüyor. İlahi vahiy mi yoksa insan aklı mı? Her şeyin kilise dogmalarıyla, yani asla sorgulanamayacak mutlak inançlarla belirlendiği bir dünya burası. O dönemin entelektüel dünyası işte bu zorlu sorularla kaynıyordu. Özellikle de bir tanesi var ki en hararetli tartışmaların merkezindeydi. İnsanın kaderi önceden yazılmış mıdır? Yani şu meşhur kader meselesi. Kilisenin büyük bir çoğunluğu insanın iradesinin çok zayıf olduğunu ve kurtuluşun tamamen Tanrı'nın lütfuna, yani önceden belirlenmiş ilahi bir plana bağlı olduğunu savunuyordu. İşte tam bu noktada Eriugena sahneye çıkıyor ve ortalığı sarsan bir şey söylüyor. Kilisenin o hakim görüşünün tam aksine insanın özgür bir iradeye sahip olduğunu ve kaderinin önceden belirlenmediğini haykırıyor. Hatta ona göre kötülük bile Tanrı'dan gelemez, kötülük insanın özgür iradesiyle yaptığı yanlış seçimlerin bir sonucudur. Ama asıl devrimci olan önerdiği çözüm, kurtuluş için körü körüne bir inanç değil, Tanrı'nın insana bahşettiği en değerli hediye olan aklın gücünü kullanmak gerekir diyor. Bu o dönem için inanılmaz, akıl almaz derecede cüretkar bir duruş. Eriugena'nın felsefesinin zirve yaptığı yer başyapıtı olan De Divisione yani Doğanın Bölümlenmesi üzerine adlı eseridir. Bu devasa eserde evrenin ve var olan her şeyin temel yapısını açıklayan bütüncül bir sistem kurar. Ve bu sistemin tam merkezinde her şeyi ama her şeyi kapsayan tek bir kavram var: doğa. Bu alıntıya bir bakın. Gerçekten üzerinde durup düşünmeye değer. Eriugena için doğa bizim anladığımız gibi sadece ağaçlar, dağlar, hayvanlar demek değil. Hayır, o sadece var olan her şeyi değil, aynı zamanda olmayanları da kapsayan nihai bir gerçeklik. Yani aklımızın sınırlarını aşanları, henüz gerçekleşmemiş potansiyelleri. Bu tanım bile tek başına onun düşüncesinin ne kadar geniş bir ufka sahip olduğunu gösteriyor. Peki Eriugena bu her şeyi kapsayan doğayı nasıl açıklıyor? 4 aşamalı bir kozmik yolculuk olarak. Burası sisteminin kalbi, o yüzden dikkatle dinleyelim. Birinci aşama, yaratan ama yaratılmamış olan. Bu her şeyin başlangıcı, ilk nedeni, yani Tanrı'nın kendisi. İkinci aşama, hem yaratılmış hem de yaratan. Bunlar Tanrı'nın zihnindeki o ilahi fikirler, yani Platon'un ideaları gibi evrendeki her şeyin özünün, aslının bulunduğu yer. Üçüncü aşama, yaratılmış olan ama yaratmayan. İşte bu bizim içinde yaşadığımız, dokunabildiğimiz, görebildiğimiz, zamana ve mekana bağlı fiziksel dünya. Ve son olarak dördüncü aşama, ne yaratan ne de yaratılmış olan, bu da her şeyin tekrar kaynağına, yani Tanrı'ya döndüğü, döngünün tamamlandığı o nihai nokta. Yani özetle Eriugena için evren bir başlangıcı ve sonu olan düz bir çizgi değil. Tam tersine dinamik, sürekli hareket halinde olan döngüsel bir süreç. Yaratılış Tanrı'dan bir nehir gibi akıyor, ilahi idealardan geçerek bizim somut dünyamızı oluşturuyor ve en sonunda yine o sonsuz okyanusa, yani kaynağına geri dönüyor. Tanrı hem başlangıç hem de her şeyin varacağı nihai son. Peki, bu devasa kozmik döngünün içinde biz, yani birey olarak insan neredeyiz? Şimdi evrenin bu büyük resminden insanın iç dünyasına, ruhun o kişisel yolculuğuna inelim ve Eriugena'nın bu konuda neler söylediğine bakalım. Eriugena'ya göre insan ruhunun gidebileceği 3 temel yön var. Birincisi dışsal hareket, yani ruhun bedensel isteklere, fiziksel dünyanın o gelip geçici nesnelerine kapılması. İkincisi içsel hareket,
Bu, aklı kullanarak düşünsel bir yolculuğa çıkmak, varlığın anlamını sorgulamak. Üçüncüsü ve en yücesi ise birleşik hareket. Yani ruhun bu iki dünyanın da ötesine geçerek, kendini aşarak Tanrı'ya, kendi asıl kaynağına doğru yönelmesi. Bu da bizi şu sarsıcı sonuca götürüyor. Eriugena için Tanrı'ya giden yol dışarıda, kurumlarda, kilisede ya da ritüellerde değil, o yol tamamen insanın içinde. İnsan, diyor, bedensel arzulardan arınmalı, aklıyla kendi özüne dönmeli ve ruhunu ait olduğu o ilahi kaynakla yeniden birleştirmeli. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir eve dönüş yolculuğu. Eriugena'nın düşüncesindeki o inceliği ve derinliği gösteren bir başka kilit kavram da negatif teoloji. Bu çok zekice bir yaklaşım. Diyor ki, bizim bu sınırlı aklımızla ve kelimelerimizle Tanrı'yı o şudur diyerek tanımlamamız imkansız. Ama onun ne olmadığını söyleyerek onu daha iyi kavrayabiliriz. Mesela Tanrı bir beden değildir, Tanrı'nın bir başlangıcı veya sonu yoktur dediğimizde, onun sonsuz ve maddi olmayan doğasını anlamaya bir adım daha yaklaşırız. İyi de bu kadar parlak, bu kadar özgün bir düşünür nasıl oldu da yüzyıllarca neredeyse tamamen unutuldu? Tarihin tozlu sayfalarına nasıl gömüldü? İşte anlatımımızın bu son bölümünde bu gizemin peşine düşüyoruz. Şu zaman çizelgesi aslında her şeyi anlatıyor. Eriugena'nın ölümünden sonra eserleri tehlikeli bulundu, sapkınlık olarak damgalandı ve yaklaşık 1000 yıl boyunca akademik dünyada adeta yok sayıldı. Düşünebiliyor musunuz? 1000 yıllık bir sessizlik. Ta ki 1970'lere gelene kadar, yani şaşırtıcı derecede yakın bir tarihte onun düşüncelerini yeniden gün yüzüne çıkarmak için özel bir dernek kuruldu. Neden unutulduğu sorusunun cevabı çok net aslında. Çünkü fikirleri zamanına göre fazla cüretkar, hatta tehlikeliydi. Aklı, hakikate giden yolda imanın yanına, hatta bazen önüne koyan bir felsefe. Bu Orta Çağ dünyasında kilisenin hakikatin tek yorumcusu olma rolüne ve sarsılma otoritesine doğrudan bir meydan okuma olarak algılandı. Ama neyse ki bugün Eriugena hak ettiği değeri yeniden buluyor. Akademisyenler onu Antik Yunan'ın yeni Platoncu felsefesiyle Thomas Aquinas gibi büyük Hristiyan skolastik düşünürleri birbirine bağlayan o kayıp, kritik köprü olarak görüyorlar. O, karanlık çağ denilen bir dönemde parlayan eşsiz bir ışıktı. Ve Eriugena'nın hikayesi bize üzerinde düşünmemiz için çok önemli bir soru bırakıyor. Eğer bir fikir zamanının çok ilerisindeyse ve toplum onu duymaya, anlamaya henüz hazır değilse, o fikir sessizliğe mahkum mudur? Yoksa doğru zaman geldiğinde küllerinden yeniden doğmayı mı bekler? Bu, üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.